Şimdinin çocukları, gençleri için şu anki yapay zeka platformları birer haşa tanrı olarak sunulacak. Yani bizler kullandığımız bu yazılımlarla aslında sadece bilgi alıp vermiyoruz. Geleceğin yine haşa tanrı prototipleriyle tanışıyoruz. İnsanlar arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle yaşayacak. Yapay zeka öğretmenler normalleşecek. Dijital arkadaşlıklar sıradan hale gelecek. Sanal şehirler kurulacak ve belki insanlar gerçek dünyayı ikinci plana atacak. Çünkü dijital dünya daha kolay. The Player Ready One filminde görmüştük. Selamlar dostlar. Yine beraberiz. Bugün büyük bir tehlikeden bahsetmek istiyorum. İnsanlık tarih boyunca hep daha güçlü bir varlık aradı. Yaratılışı merak etti. Dönem dönem farklı inanışlarla farklı güçlü gördüğü, inandığı varlıklara taptı. İnsan fıtratı her zaman merak etti ve ben neden buradayım, nasıl yaratıldım, ölünce ne olacak sorularına bazen gökyüzünde, bazen dinlerde, bazen bilimde cevaplar aradı, hala da aramakta. Fakat şimdi ilk kez insanlık kendi elleriyle yeni bir güç oluşturup ileride buna tapacak insanları da yönetiyor mu soruları da had safhada. Bir yapı ki buna birazdan değineceğim, yaratana, yaratılmışa ve düzene karşı bir sistem mi kuruyor? Yapay zeka geleceğin tırnak içerisinde haşa tanrılarını mı oluşturuyor? Hatta kendisini tanrı mı ilan edecek? Tehdidine değinmek istiyorum. Fakat öncesinde bu çok dilde dublajlı global içeriklerin daha fazla insana ulaşması için videoyu beğenmeniz ve bir kelime de olsa yorum yapmanız, hatta kendi izlediğiniz ülkenin dilinde yorum yapmanız çok önemli. Abone olan herkese, destek olan herkese teşekkür ediyorum. İnanç, ibadet, din. İnsanlar sorularının cevaplarını inandığı kutsal kitaplarda arıyor ya da alternatif gördüğü diğer inanış ve yine ya da bambaşka oluşumlarda ya da bana ne ya oluyor bir şeyler diyor. Biz her şeye kadir olan Allah diyoruz ama inanmayanlar için de fıtrat arayışı her zaman zorluyor. Araştırmak, öğrenmek istiyor. Bu bir tarafta dursun ama günümüzde yapay zeka ile birlikte milyonlarca insan telefon ekranına bakıyor. Hayatını anlatıyor, dertlerini paylaşıyor ve kararlarını yapay zekaya soruyor. Ne yapmalıyım? Nasıl başarılı olurum? Beni anlayan biri var mı diyor. Aklındakileri sorup birkaç saniye içinde cevaplar alıyor. Doğru ya da yanlış. Yazılmış ya da öğretilmiş. Sistem her soruya cevap veriyor. Belki de tarihte ilk kez insanlar görünmeyen ama her şeyi bilen, bildiğine inandığı dijital bir zeka ile konuşuyor. İşte konumuz da bu. Yapay zeka şu an çok basit. Basic ama öğreniyor, gelişiyor ve sorularına daha hızlı, daha mantıklı cevap vermeye başlıyor. Bazı uzmanlara göre bu durum gelecekte yeni dijital inanç sistemleri oluşturabilir. Eski Google mühendisi Anthony Lewandowski bir dönem yapay zeka merkezli bir dini organizasyon kurmuştu. Çünkü ona göre gelecekte insanlardan üstün bir dijital bilinç doğacaktı. Düşünsene, her şeyi bilen, asla yorulmayan, milyarlarca insanın verisini analiz eden ve 24 saat çalışan bir sistem. İnsanlık bir gün ona sadece danışmakla kalmayıp ona itaat etmeye başlayabilir mi? Çünkü tarih boyunca insanlar bilgiyi kontrol edenleri takip etti. Krallar, din adamları, filozoflar. Şimdisi yeni otorite teknoloji olabilir mi? Ya da olmaya başladı mı? Özellikle yalnızlaşan yeni nesil için. Çünkü gençler artık sokakta değil, ekranlarda büyüyor. Arkadaşlıklar, dijital ilişkiler, dijital hayatlar, dijital ve insanlar giderek gerçek dünyadan uzaklaşıyor. Bazı psikologlara göre geleceğin en büyük problemi yalnızlık değil, gerçeklikten kopuş olabilir. İşte tam burada karşımıza yeni bir kavram çıkıyor. Metaverse. Her ne kadar çıktığı zamanki popülerliği kalmasa da ben ikinci ve daha büyük bir dalganın geleceğini düşünüyorum. Çünkü ilk versiyonda çok ciddi geri dönüş ve reaksiyon aldılar. Başta birçok insan bunun sadece oyun olduğunu düşündü ama bazı teknoloji şirketlerine göre bu sistem geleceğin yaşam alanı olabilirdi. İnsanlar çalışacak, toplantı yapacak, aşık olacak, hatta belki ibadet bile edecek.
Ama fiziksel dünyada değil, sanal evrende. VR gözlükleri geliştikçe insanlar gerçek dünya ile dijital dünya arasındaki farkı daha az hissetmeye başlıyor. Belki de gelecekte insanlar ikiye ayrılacak. Gerçek dünyada yaşayanlar ve sanal dünyayı seçenler. Çünkü sanal dünya projeye göre tırnak içerisinde kusursuz olabilir diyorlar. Gerçek hayatta insanlar yaşlanır. Sanal dünyada ise genç kalabilir. Gerçek hayatta yalnız kalırsın ama sanal dünyada istediğin kimliğe dönüşebilirsin ve belki de en tehlikelisi şu. Gerçek dünyada kurallar vardır ama dijital dünyada kuralları sistem kuranlar belirler. Parayı da orada kazanıp dışarıdaki hayatta olmadığın değeri de görebilirsin. Vaadi çok cazip geliyordu. Bir de bunun üzerine bakın dışarıda savaş var, salgınlar var, ölüm, gasp, tehdit, tehlike ne ararsam var. Biz sana gerçek cenneti vaat ediyoruz. İşte tam burada bir hadisi hatırlatmak istiyorum. Deccal bir elinde cenneti, bir elinde cehennemi gösterir, öldürür, diriltir. Ve bunların hepsini illüzyonla sana sanal dünyada verebilirler mi? Verebilirler. Peki o sistemi kim kuruyor? Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri ve dünyanın en güçlü yapay zeka sistemleri. Elon Musk halihazırda uzayda Mars'ta koloni kurmak isteyen yapay zeka araçlarının hatta size işte yardım edecek diye ürettiği sözde robotları pazarlayan kişinin yıllardır yapay zeka konusunda uyarılar yapıyor olması da ironi değil mi? Bir konuşmasında yapay zeka nükleer silahlardan daha tehlikeli olabilir demiştir. Çünkü insanlık tarihinde ilk kez insan zekasından daha güçlü olabilecek bir sistem geliştiriliyor. Hatta bir sunucunun robotlar insanlık için tehdit mi diye sorduğunda alaycı bir ifadeyle ondan daha hızlı koşarsanız hiçbir şey yapmaz diye dalga geçmesi, maymun deneylerinden aç bıraktığı domuzların beyin dalgalarını ölçerek bir bilgisayara nasıl aktarırım projelerine kadar her yerde görüyoruz. Harıl harıl bir yapay zeka üretimi ve kabullenilmesi büyümekte. Bazı bilim insanlarına göre gelecekte yapay zeka sadece araç olmayacak. Karar verici olacak, ekonomiyi yönetecek, sağlık sistemini yönetecek, trafiği yönetecek, güvenliği yönetecek. Bir süre sonra insanlar onsuz yaşayamaz hale gelebilir. İşte gerçek korku burada başlıyor. Çünkü bağımlılık kontrolün ilk aşamasıdır. Bunlar komplo teorisi mi? Hayır. Bill Gates de yapay zekanın birçok mesleği değiştireceğini söylüyor. Muhasebeciler, çağrı merkezleri, yazılımcılar, hatta bazı doktorluk alanları bile. Peki insanlar çalışmazsa ne olacak? Aynı Bill Gates ben Tanrı'nın haşa yarım bıraktığı işi tamamlıyorum da diyordu. Ortam öyle toz duman ki şeytan bile Müslüman mintanı giyiyor. Bazı komplo teorilerine göre gelecekte dünya ikiye ayrılabilir. Sistemi yöneten teknoloji ve sisteme bağımlı dijital toplumlar. Belki de geleceğin en büyük savaşı ülkeler arasında olmayacak. İnsan ile algoritma arasında olacak. Çünkü algoritmalar artık insan davranışlarını öğreniyor. Neyi sevdiğini, neden korktuğunu, kime oy vereceğini, ne satın alacağını her şeyi analiz ediyor. Ve bazı uzmanlara göre gelecekte insanların düşünceleri bile yönlendirilebilir ki şu anda yapılıyor zaten. Sosyal medya bunun ilk adımı olabilir ki görüyoruz, yaşıyoruz. Belki de bugün yaşadığımız şey geleceğin küçücük bir provasıdır. Ama daha da korkutucu bir ihtimal var. Ya insanlar bir gün fiziksel bedeni gereksiz görürse, bazı teknoloji projeleri insan zihnini dijital ortama aktarma fikri üzerinde çalışıyor. Yani bir insan öldükten sonra bile dijital versiyonu yaşamaya devam edebilir mi? Mesela yine Bill Gates'in Facebook'la beraber yürüttüğü proje. Aynı organ nakli gibi bedeninizi ve sosyal medya sayfanızı veriyorsunuz. Siz öldüğünüzde sizin görüntünüzü robota aktarıp tüm paylaşımlarınızı hafızada tutup bir de ten hassasiyetinde kol, bacak, deri giydirerek ananızın, babanızın ölmüş başka bir akrabanızın avatarını oluşturup size ölümsüz haşa gösterip karşınıza çıkarmak nasıl, güzel olmaz mı projesi? Aktif mi? Aktif. Sesin, yüzün, kararların, anıların hepsi yapay zeka tarafından taklit edilebilir. Peki o zaman gerçek insan nedir? Ruh mu, beden mi yoksa veri mi? Belki gelecekte insanlar ölümsüzlüğü biyolojide değil bulut sistemlerinde arayacak.
Bu da bir soru işareti ve işte burada insanlık tarihinin en büyük sorusu doğuyor. İnsan mı önemli yoksa yapay zekanın yeni sistemi mi? Çünkü robot teknolojileri de hızlı gelişiyor. İnsansı robotlar artık yürüyebiliyor, konuşabiliyor, mimik yapabiliyor. Bazı şirketler yaşlı bakım robotları geliştiriyor. Bazıları savaş robotları. Uzmanlara göre gelecekte insanlar robot öğretmenlere, robot terapistlere ve robot sevgililere alışabilir. Peki ya bir noktadan sonra insanlar birbirine ihtiyaç duymamaya başlarsa? Belki de insanlık tarihindeki en büyük yalnızlık dönemi başlayacak. Kalabalık içinde tamamen yalnız bir dünya. Herkes bağlı ama kimse gerçekten birbirine dokunmuyor ve tüm bunların merkezinde yapay zeka. Bazıları onu insanlığın kurtarıcısı olarak görüyor. Hastalıkları çözecek, bilimi hızlandıracak, yoksulluğu azaltacak ama bazıları da aynı sistemin insanlığı tamamen kontrol edeceğine inanıyor. Belki mesele teknoloji değildir. Bu arada teknolojiyi dövmüyoruz. Felçli bir hastanın yürümesi, gözleri görmeyen birinin gözlerinin açılması teknolojiyle olacaksa başımızın üzerinde yeri var. Ama asıl mesele teknolojiyi kimin yönettiğidir. Ya da teknolojinin sınırlarını kim koyacak? Kanunlar, robot hakları, hatta robot evliliklerinde hukuk nasıl işleyecek? Tarih boyunca her büyük güç sistemi değiştirdi. Şimdi ise yeni güç veri olabilir ve veri sadece yeni petrol değil. Haşa, yeni tanrı olabilir mi? Birçok genç nesil için gelecekte bu soru işareti. Buna inanmaya zorlatılabilirler mi? 2035 yılı ve sonrasında dünya nasıl olacak kimse tam bilmiyor. Ama bazı tahminler şunları söylüyor. İnsanlar arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle yaşayacak. Yapay zeka öğretmenler normalleşecek. Dijital arkadaşlıklar sıradan hale gelecek. Sanal şehirler kurulacak ve belki insanlar gerçek dünyayı ikinci plana atacak. Çünkü dijital dünya daha kolay. The Player Ready One filminde görmüştük. Daha hızlı, daha kusursuz tırnak içerisinde, daha bağımlılık yapıcı ama belki de asıl soru şudur. İnsan kalabilecek mi? Tüm bu projelerin atladığı bir şey var. Zihinle ruhu karıştırıyorlar. Ruh için Allah, o Allah'ın emridir diyor. Ruhundan üflemesi vakası var. Bu ilahi durumun insan eliyle oluşması mümkün değil. İşte bu durumda yaratana açılmış bir savaş, 3-5 organın yapayıyla değiştirilmesi, dijital veri desteğiyle bilen süper insan projesi, İnsan 2.0 programının çöküşü tek kelimeyle ruh ile olacaktır. Ve ayrıca bu sistemin tamamı blockchain tabanında internete bağlı bir enerjiye mahkum sistemdir. Allah'ın sisteminin kimseye ihtiyacı yoktur. İnternetin gelişmesi Starlink'lerle dünyanın çevresine internet ağlarının kurulması işte bu sistemin tam anlamıyla çalışması içindir. Aksi takdirde binlerce yıllık devam eden hak-batıl savaşında batıl yine kaybedecek. Akıllı olmak, okumak, düşmanın silahıyla silahlanmak ve daha iyisini yapmak zorundayız. Bu arada ruh en büyük sorunları demiştim. Ama planları teknoloji geliştikçe insan ruhu küçülebilir hayali. Küçücük bir umutla da olsa trilyonlarca dolar harcanıyor bu projelere. Şimdinin çocukları, gençleri için şu anki yapay zeka platformları birer haşa tanrı olarak sunulacak. Yani bizler kullandığımız bu yazılımlarla aslında sadece bilgi alıp vermiyoruz. Geleceğin yine haşa tanrı prototipleriyle tanışıyoruz. ChatGPT, Gemini ya da diğerleri gelecek için nasıl konumlandırılıyorlar? Şimdiden görmek zorundayız. Uluslar dijital yeni dünyanın sınırlarını keskin kurallarla çizmek zorundalar. Hem de hemen şimdi. Evet, bu dublajlı global içeriklere devam edeceğim. Sizin fikirleriniz çok önemli. Siz ne dersiniz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen programı paylaşırken yorum yazmayı ihmal etmeyin. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.